ArcGIS Pro programında sayısallaştırma nasıl yapılır size bundan bahsedeceğim. Mapinfo, QGIS, ArcMap, ArcGIS Pro'da da yine tablo yapısı konusuyla devam edeceğiz. ArcGIS Pro'da da devam videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yani videodaki beğeni sayılarına bakarak açıkçası hangi videoları devam edip etmeyeceğime karar veriyorum. Şimdi isterseniz hemen vakit kaybetmeden işlemlere geçelim. Ekranımıza geçtik. Tabii ki de ne yapıyoruz? Hemen ArcGIS Pro'yu açıyoruz. ArcGIS Pro'yu ben açtım. Ve buradaki arayüzü normalde beyaz olarak kuruluyor ama bunda dark mode yani siyah arayüzde olduğu için ben artık siyah kullanacağım. Çünkü beyaz arayüz aşırı beni rahatsız ediyor. Öyle bir durum var. Biraz sonra onu da gösteririm. Yani siz eğer değiştirmek isterseniz bu koyu moda da geçiş sağlayabilirsiniz. Hemen geliyorum. Burada ne yapacağım? Şimdi buraya da tıklayabiliriz ama ben hemen şuradaki map'e tıklayacağım. Yani boş template şablonu açmak yerine şuradaki map'e tıklayacağım. Çünkü siz boş şablonu açtığınızda da yine size bir map açtırıyor. Ben hemen geleceğim şurada. Burada My Project 5 diye isim çıkıyor. Değiştirmeyeceğim. Yani şuraya kaydedebilir. İsterseniz gelip proje dosyanızın yerini de belirleyebilirsiniz. Yani şuraya tıkladığınızda istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Hatta proje dosyasının yerini de belirleyelim ya. Şimdi karışıklık olmasın. Onu da görmüş olalım. Ben geliyorum. Şimdi masa üstüne geçeceğim. Masa üstü tabi burada gözükmüyor. Şuradaki hızlı erişimde var mıydı? Hızlı erişime geldik. Buradaki New Item seçeneğine tıkladınız. Buradan da folder'ı seçiyoruz. Ben hemen sayısallaştırma diye bir isim vereceğim. Sayısallaştırma diye isim verdim. Yani Türkçe karakter kullanmadım. Enter'a bastım. Bu şekilde oluştu. İçerisine girdim. Burada da OK seçeneğine tıkladığınızda bu şekilde tanıtmış oluyoruz. Burada da yine OK basıyoruz. Proje dosyamız şimdilik açılıyor. Şimdi burada bir altı harita getirecek. Öncelikle altı haritayı değiştirebiliriz. Yani şu şekilde geldi ya. Ben bu çalışmada şunu yapacağım. Yani diğer QGIS işte Mapinfo, ArcGIS videolarında yani ArcMap videolarında da aynı işlemi yaptım. Ben buradaki altı haritayı yani base map'i değiştireceğim. Bing altlığını çağıracağım. Onun üzerinden çizim gösteriyorum. İsterseniz yani elinizde bir pafta varsa bu koordinatlandırılmışsa alıp direkt üzerinde çizim yapabilirsiniz. Koordinatlandırma işlemi yapmadıysanız açıklama kısmında kartlara da ekleyeceğim. Oradan koordinatlandırma işlemine de bakabilirsiniz. ArcGIS Pro'da nasıl yapılır diye. Hemen geliyorum. Buradaki altı haritamı öncelikle değiştirmek istiyorum. Yukarıdaki sekmelerden map'e geliyoruz. Buradaki base map seçeneğine tıkladınız. Buradan da hibriti açacağım. Yani şuradaki etiketli olanı açıyorum. Ve burada bizi biraz bekletebilir. Şu an altı haritamız gelmiş oldu. Burada tabii sayısallaştırma yapacağız ya. Sayısallaştırma dediğimiz nedir? Aslında veriyi akıllı hale getirmedir. Yani verinin akıllı hale gelmesi nedir? Sizin elinizde bir yani resim dosyası olabilir ama o resim dosyası içerisinde mesela diyelim ki binalar var. Binanın kat yüksekliğini yazamayabilirsiniz. İşte kat sayısı olabilir ya da içerisinde yaşayan kişi sayısı olabilir. Binanın yapım yılıdır. Yani bina ile ilgili bir sürü veriyi içerisine yazamıyorsunuz resim dosyası olduğu zaman. Ama siz gelip burada çizim yapıp ya da işte hazır çizilmiş olanı aldığınızda içerisine istediğiniz bilgi ekleyebiliyorsunuz. Yani vektöre çeviriyorsunuz aslında. Vektör veri olduğunda bizim veri sayfası yani öz nitelik tablosu dediğimiz bir tablo var. Biraz sonra göstereceğim. Burada siz istediğiniz kadar veri ekleyebiliyorsunuz. Burada da peki ne işimize yarıyor? Siz sorgu yapabiliyorsunuz. Ya da işte mesela sorgu yaptığınızda diyelim ki siz dediniz ki 2000 yılından sonra yapılan binaları getir diyebiliyorsunuz. İşte binanın yapımında kullanılan maliyet bilgisi varsa maliyetini girebiliyorsunuz. Ya bu tamamıyla size göre değişiyor. Bu sadece bina için mi? Hayır. Tarla için olabilir. Yani arsalar için olur. Altyapı için, elektrik, su, doğalgaz için olabilir. Yani yeryüzünde aklınıza gelebilecek herhangi bir nesneyle ilgili obje olabilir. Siz bunlara bilgi yazıyorsunuz. Bunları akıllı hale çevirmiş oluyorsunuz. Bunları renklendirebiliyorsunuz gibi. Şimdi sayısallaştırma nasıl yapılır? Hemen ondan bahsedelim. Öncelikle sayısallaştırma yapacağımız yeri belirlememiz gerekiyor. Burada neresi olacak? Ben bu örnekte yani diğer programlarda Eskişehir'i kullanmıştım. Burada da ben Ankara Haymana kısmını kullanacağım. Haymana'ya gideceğiz. Mesela Haymana neredeydi? Haymana şurada bir yerde olması lazım. Şöyle biraz yaklaştım. Zaten çıkacaktır ismi. Evet şurada. Şöyle buraya doğru gelmiş oldum. Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Projeksiyonu belirlemeniz gerekiyor. Projeksiyonu nasıl belirleyeceksiniz? Elinizde bir pafta varsa paftanın projeksiyonu buraya tanıtmanız gerekiyor. Yoksa projeksiyonlar konusunda biraz yani deneyimliyseniz kendi projeksiyonu zaten girersiniz. Eğer hiçbir bilginiz yoksa bakın buradaki görseldeki zonlara bakabilirsiniz. Ben bunları işte bu şekilde ayırmıştım. Yani aslında bu standart yani benim ayarladığım bir şey değil de görsel bana ait. Ama buradaki zonlar standart. 6 derece olanlar şu sarıyla bölünmüş olan kısımlar 3 derecelerde buradaki turkuaz renkli yerler. Yani mavi işte turkuaz arası bir renk. Biz burada peki ne yapacağız? Şimdi Haymana Ankara'da kaldığı için şurada bir yerde kaldığı için biz 3 dereceliği kullanacağız. Yani 6'yı da kullanabiliriz. Ben burada 3 derecelik kullanmayı tercih edeceğim ve 33. zonu kullanacağım. Siz de bu şekilde çalışma alanınıza göre karar verebilirsiniz. Ama paftanıza bir projeksiyon bilgisi varsa kesinlikle paftaya uygun projeksiyon girmenizi öneririm. Hemen geliyoruz buraya. Öncelikle ne yapıyoruz? Projeksiyonumuzu şu haritayı tanıtmamız gerekiyor.
Şu map'in üzerinde sağ tıkladınız. Bakın şu sol tarafta bir penceremiz var ya. Bu eğer sizde kapalıysa, yani şu şekilde diyelim ki çarpıyla kapattınız ya da kapalı geldi. Bunu nasıl açıyoruz? Hemen geliyorsunuz. Şuradaki nerede view seçeneğine geldiniz ya. Bakın şurada seçeneğimiz yer alıyor. Buraya tıkladığınız zaman content diye bu pencere tekrardan gelecektir. Bu pencerede de ilk baştakine gelebilirsiniz. Yani sizde farklı seçeneklerde olabilir şu şekilde. Bunların amaçları farklı. Tabi bu videoda çok değinmeyeceğim ama belki daha sonraki videolarda bunlarda da değinmiş olurum. Çok uzasın istemiyorum. Sayısallaşma konusu zaten biraz uzun bir konu. Geldiniz şu baştakine tıkladınız. Yani şu şekilde sıralansın. Map'in üzerine sağ tıkladım. Buradan Properties'e tıklıyorsunuz. Buradan da koordinat sisteme tıklıyorsunuz. Burada projeksiyonu tanıtmamız gerekiyor. Arama kısmı var. İsterseniz arama kısmından aratabilirsiniz. Mesela biz neyi arayacağız? Hemen göstereyim. İşte ED 1950 diye yazdım. ED 1950 diye yazdım. Enter'a bastım. Neresi getirdi? Bakın şu projektin altında bir açılır liste var ya. Şuradaki ok işaretine tıkladınız. Şu şekilde açıldı. Buradan da National Grids'e gittiniz. Buradan da Türkiye'ye gidiyoruz. Bakın ED50'ler burada. Bunları manuel de gidebilirsiniz. Yani buradaki sorguyu yapmayıp işte manuel de gidebilirsiniz bu kısma. Hemen geliyoruz. 33. zonu seçtim. Şunu kullanacağım. Ve OK basıyorsunuz. Eğer ki sık kullandığınız bir projeksiyonsa buradaki yıldıza tıkladığınız zaman nereye ekleniyor bu biliyor musunuz? Bakın favori kısmına eklendi, gördünüz mü? Eğer kaldırmak istiyorsanız da yine buradaki favori kısmındaki yıldıza tıklayıp kaldırabiliyorsunuz. Tekrardan geldim. ED50 1950'yi seçtim. 33. zonu seçiyoruz ve OK, hatta burada Apple'e basalım. Daha sonrası da OK'ye tıkladık. Bu şekilde ayarlamış olduk. Bakın haritamız nasıl değişti onu da göstereyim size. Geriye doğru çıktım. Haritamız artık bu şekilde. Bunun sebebi 33. zondan, yani sağa ve sola gidildikçe o bozulmanın gitgide artması. Projeksiyon konusu neydi? Projeksiyonu ben daha önce Mapinfo videosunda anlatmıştım koordinatlandırmada. Yani dünyamız yuvarlak. Bunu biz düzleme aktarıyoruz ve düzleme aktarırken de bozulmayı en aza indirmek için kullandığımız sistem. Yani şu an çok kabaca olarak tanımladım. Hemen geliyoruz. Buradaki Haymana'ya tekrardan gideceğiz. Şöyle aşağı doğru geldim. Şöyle yakınlaştırdım. Haymana'ya geldik. Biraz daha yakınlaşacağım. Buradaki işte binaları, yolları nasıl çizim yapacağız? Nasıl sayısallaştıracağız? Nasıl öz nitelik tablosuna veri gireceğiz? Hemen onu göstereceğim. Öncelikle şunu da göstereyim mi size? Mesela burayı ben koyu mod yapmıştım ya. Koyu modu nasıl yapmıştım? Hemen ondan da bahsedeyim. Hemen geliyorsunuz. Project seçeneğine tıkladınız ya. Burada da Options seçeneği var. Options'a tıkladık. Burada da General sekmesine gidiyorsunuz. Bu Application kısmında var ya. Application kısmında. Hemen burada da neredeydi? Şöyle bakayım. Şu tema diyor ya. Bu bizim uygulamamızın teması. Bakın Dark seçmişim. Mesela bunun Light seçerseniz açık renkli olacak. Ben şimdilik yine Dark yapacağım. Buradan isterseniz ayarlayabilirsiniz. Tabi burada bir restart, yani programı kapatıp tekrar açmanızı istiyor. Bunu da hızlıca göstermiş olalım. Şimdi ise sayısallaştırma nasıl yapacağımızdan hemen bahsedelim. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Burada bir database'i ayarlamamız gerekiyor. Hemen şuradaki View sekmesine tıkladınız. Bakın buradan da katalog paneli'ne tıklıyorsunuz. Şuradaki ve sağ tarafa katalogumuz gelmiş oldu. İsterseniz burada yine folders'tan bağlayabilirsiniz dosyalarınızı. Yani şöyle sağ tıkladığınızda Add Folder Connection deyip bağlayabilirsiniz. Ya da gelirsiniz buradaki Computer seçeneğine. Buradan da biz bir tane klasör oluşturmuştuk ya. Nereye oluşturduk? Masa üstüne. Zaten hızlı erişimden de isterseniz masa üstüne gidebilirsiniz. Ya da buraya da getirmiş olacak. Bakayım şöyle, buraya getirdi mi? Yok. Burada daha önce tanımlanmış olanlar var. Hemen hızlı erişime geliyorum. Masa üstünü seçeceğim. Burada da sayısallaştırma klasörüne girdim. İçerisinde yani My Project var. Bu çok önemli değil. Yani buraya girmeyeceğiz zaten. Bunu ilk ArcGIS Pro'yu hani açtığımızda oluşturmuştuk. Bu ayrı. Şimdi sayısallaştırma üzerinde sağ tıkladınız. Burada New seçeneğimiz var. Öncelikle ne yapıyoruz? Burada ya file geodatabase oluşturacağız ya da shapefile oluşturacağız. Şimdi shapefile'de şöyle bir durum vardı. Hatırlarsanız belki ArcMap videosunu izlemişsinizdir. Shapefile bazı analizlerde ya da işte data boyutu konusunda biraz sınırlı kalabiliyordu. O yüzden dolayı biz biraz daha esnek, analizlerde sıkıntı çıkmasın, işte biraz daha büyük datalarla işimiz olduğunda bize bir sıkıntı çıkmasın istiyorsak file geodatabase'i kullanıyoruz burada. Daha güncel bir teknoloji. İsterseniz burada bakın GeoPackage da var. Yani QGIS'te falan çalışıyorsanız bunu da yine oluşturabilirsiniz. Biz şimdilik burada file geodatabase'i oluşturacağız. Hemen buraya tıklıyorsunuz. Şimdi şu altta da bakın masaüstü diye açıldı. Kafamız karışmasın diye ben şu alttakini bir kapatacağım, olur mu? Yani şu hızlı erişimden devam edeceğim. Masaüstünde şurada sayısallaştırma klasörü içerisinde New File Geodatabase diye oluştu ya. Bunu isterseniz isim de verebilirsiniz. Yani şöyle 2 defa tıklayıp isim verebiliyorsunuz. Hani aralıklı olarak, ya da şunu yaparsınız. Sağ tıklarsınız burada. Rename seçeneğiyle de ya da F2 tuşuyla da isim verebilirsiniz. Şöyle Haymana diye isim verdim buraya, tamam mı? Şu şekilde GDB uzantılı bir dosyadır. Bunun üzerine de yine sağ tıkladınız. Buradan yine New'e geliyorsunuz. Bu sefer de Feature Dataset oluşturuyoruz. Bu ne işe yarıyordu? Yine ArcMap videosunda da bahsetmiştim. Bu da içerisine katmanlar oluşturduğumuzda hepsine aynı projeksiyon olmasını sağlıyor. Yani biz niye Feature Dataset oluşturuyoruz? Niye Feature Class oluşturmuyoruz? Çünkü biz işte içerisine bina, yol, işte nokta ya da başka datalar oluşturacağımız için burada hepsinin aynı projeksiyonda olmasını istiyoruz. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Feature Dataset'e tıklıyoruz burada. Buradan da bizden bir isim istiyor. Haymana
sayısallaştırma diye isim verdim. Türkçe karakter kullanmadım burada. Şu alt kısımda da projeksiyon sistemi var. İşte burada projeksiyonu doğru tanıtmamız gerekiyor. Hemen geliyorsunuz. Şu açılı listede zaten gelmeyecektir. Buradaki dünya işaretine tıkladınız. Burada projeksiyonu tanıtacağız. Ben burada tabii favoriye eklediğim için bakın ED50 TM33 diyor ya, bunu yine tanıttım ve OK basıyorum. İsterseniz buradan aratma yapıp gidebilirsiniz ya da şu projektin altından da seçebilirsiniz. OK bastım. Daha sonra şu sağ alttaki Run seçeneğine tıklıyorum. Oluşmuş oldu. İsterseniz burayı çarpıyla kapatabilirsiniz. Hani şu alttan da kataloğa geçebilirsiniz şuradaki seçenekten. Ama ben şöyle yapacağım. Şu penceredeki çarpıyı tıklayıp bunu kapatacağım. Daha sonrası Haymana'nın altındaki şu ok işaretine tıkladım ya, altında bakın şurada biraz önce Future Dataset'imiz oluştu. Buna da yine sağ tıklıyoruz. Yine New diyeceğiz. Bu sefer de Future Class oluşturacağız burada. Future Class'larda bizim buradaki katmanlarımız, yani layer'larımız var ya, işte binadır, yoldur, önemli noktadır, işte ne bileyim elektrik hatlarını sayısallaştırıyorsanız elektrik hattıdır gibi şeyler. Future Class'a tıkladınız burada. Katman ismi istiyor bizden burada. Ben hemen şöyle bina ismini vereceğim ya da işte binalar da diyebilirsiniz. Burada etiket kısmı da var. Yani Türkçe karakter kullanmıyoruz kesinlikle. Ama etiket kısmında Türkçe karakter kullanabiliyorsunuz ama ben çok önermiyorum. Çünkü katman adı neyse yani burada aynısının gözükmesi daha bizim için yararlı olur. Ama profesyonel kullanıyorsanız çok da problem değil. Buraya etiket de yazabilirsiniz. Bizim katman türümüz ne olacak? Tabii ki de bina oluşturacağımız için bunlar poligon, yani alan objesi şeklinde olacak. Biz eğer ki yol oluşturacaksak, işte elektrik hattı, su hattı, bunun gibi şeyler oluşturacaksak, işte nehirdir, akarsu gibi, o zaman line ya da işte önemli nokta, işte kapı noktalarıdır. Bunun dışında yine altyapıyla ilgili örnek vereceğim. Mesela vanadır. İşte bunun gibi gösterimler yapmak istiyorsanız buradan gelip point'i de seçebilirsiniz. Biz şimdilik poligonu seçiyoruz bina olduğu için ve burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Next'e bastık. Burası da öz nitelik tablosu. Yani katman oluşturacağız ya, katmanın veri sayfasında kaç tane kolon olsun, kolon tipleri ne olacak, bunları seçiyoruz. Hemen geliyoruz şu alttaki bakın seçeneğe tıkladık. Click here diyor ya, buraya tıkladığınızda yeni bir tane satır eklenecek. Mesela biz binanın neyini ekleyebiliriz? İşte adı diye isim veriyorum. Adı diye yazdım. Tipi ne olacak burada? Tipine de tıkladınız. Bakın burada text var. Text'i seçtik. Uzunluğu ne kadar olacak text'in? Yani bina ismini yazacağız ya, çok fazla uzun olmayacağı için mesela ben burada işte 50 karakterlik isim alanını bırakıyorum. Bunu mesela 255 de yapabilirsiniz ama 255 yaptığınızda içerisine siz 255'lik karakter girmeseniz bile ona göre yer ayırıyor. Bu da ne olacak? Şimdi 10 tane, 50 tane, 100 tane objelerde bir sıkıntı olmaz ama siz 500 bin, işte 1 milyonluk datalarla çalıştığınızda bu gitgide yer tutmaya başlayacak dosyalarınızda. O yüzden dolayı yani olabildiğince optimum bir değer girmemiz gerekiyor. Yani uygun bir değer girmemiz gerekiyor. 50 olarak belirttim. Daha sonrasında bir tane kolon daha ekleyelim. Yine click here'e tıkladım. Burada da mesela ne ekleyelim? Kat sayısı. Ben tabii bunları farazi olarak ekliyorum. Yani şey değil. Şu an gerçek bir şey doldurmayacağız. Yani evet, bina çizimi doğru olacak ama yani buradaki kat sayısını ben bilemeyeceğim. Sadece örnek olsun diye bu şekilde oluşturuyorum. Kat sayısını da oluşturduk. Burada mesela tipi ne olacak? İşte küçük tam sayıysa mesela kat sayısı için küçük tam sayı kullanabiliriz. İşte long var, büyük tam sayı. Tamam ya, uzun karakterler varsa işte başka geliyorsanız burada float mesela yine çok kullanılan virgüllü değerler. Mesela x, y koordinatlarını biz girdiğimizde işte virgüllü değer girebiliyorsunuz gibi. İşte date'tir. Burada başka tipler de var. Biz burada short'u girdik, yani küçük tam sayı olarak girdik. Başka ne ekleyebiliriz? Başka da herhangi bir şey eklemeyeceğim. İsterseniz alan hesabını da ekleyebilirsiniz burada. Zaten alanı eklemeye gerek yok. Kendisi zaten hesaplıyor burada. Next'e tıklıyoruz burada. Burada da herhangi bir şey değiştirmiyorum. Projeksiyonumuz doğru. Zaten Future Dataset içerisinden projeksiyonu çektiği için burada da bize gösteriyor. Next dedik. Burada da yine next diyorum. Yine next diyeceğiz. Burada da finish'e basıyoruz. Ne oldu? Bakın şu sol tarafta bina katmanımız geldi. Gördünüz mü? Şurada. İsterseniz yol katmanını da oluşturabiliriz şimdi. Hatta yolu da oluşturalım. Geldim şu Haymana GDB dosyasının altında Haymana sayısallaştırma Future Dataset'e geldim. Sağ tıkladım burada. Yine New'e geliyorsunuz. Burada Future Class'a tıklıyoruz. Hemen ismini verelim. Yol diye yazdım. Tipi ne olacak? Unutmuyoruz bunu. Line'ı seçtik. Burada herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Next'e bastık. Veri sayfası, yani öz nitelik tablosuna ne ekleyeceğiz? Mesela yol adı olabilir değil mi? Yol, hatta şunu büyük yazalım. Yol alt tire adı diye yazdım. Türü ne olacak? Yine text yapıyoruz. Uzunluğunda, yani length diyor ya burada. Bunu da yol ismi yani biraz uzun olabilir. Ben bunu 100 karakter olarak belirteceğim. Yol türü olarak yazdım. Yani beton mu, toprak yol mu gibi. Bunu da yine text yapacağım. Bunun da uzunluğu bu sefer 50 yapacağım. Çok uzun olmasın bu. Şu şekilde ayarladım. Sayısal bir değer girmedim. İsterseniz burada şerit sayısıdır. Yoldaki maksimum hız değerlerini girebiliyorsunuz. Ben şimdilik bu şekilde bırakacağım. Next'e bastım. Yine next diyoruz bunlarda. Next dedik ve buradaki finish'e tıkladık. Ne oldu?
oldu? Yol katmanı da oluştu. Bir tane de nokta hadi oluşturalım, olur mu? Şöyle sağ tıkladım. New'e geliyorum. Yine Future Class'a tıkladık. POI diye isim verdim burada. İsterseniz önemli nokta da diyebilirsiniz burada. Hemen geliyoruz. Tipimiz ne olacak? Yani buradaki tipi unutmuyoruz. Point'i seçtik. Yine Next'e tıklayacağım. Burada veri sayfasında da ben sadece adı diye isim vereceğim. Başka bir kolon eklemeyeceğim burada. Bunu da text yaptık. Uzunluğu da 100 olarak belirledim. Önemli nokta dediğimiz, yani POI dediğimiz nedir? İşte hastane, eczane, cami, bunun gibi yerler. Daha sonrasında Next'e tıkladık. Next diyoruz. Yine bunları da Next deyip ilerlettirdik ve Finish'e bastık. Ne oldu? Katmanlarımız bu şekilde buraya gelmiş oldu. Bakın şurada yer alıyor. Gördünüz mü? Şimdi buradaki katalog kısmını ben artık şöyle çarpıyla kapatacağım. Burayla bir işimiz kalmadı. Peki sayısallaştırma işlemini nasıl başlatıyoruz? Şu an biz katmanlarımızı ayarladık artık. Hemen geliyorsunuz. Mesela biraz yaklaştım şöyle. Nereye çizelim? İşte şurada mesela ne var? Aile Sağlığı Merkezi. Mesela şu kısmı çizmek istiyoruz. Ben şöyle rastgele yaklaştım. Şuraya doğru geldim. Öncelikle binadan başlayalım. Şimdi çizim işlemi için hemen geliyorsunuz yukarıda. Edit sekmesi var ya, buraya geliyorsunuz. Buradan da Create seçeneğimiz var. Buraya tıkladınız. Şurası geldi. Bunu yaparken de benim önerim şuradaki Snapping'in açık olmasını ben kesinlikle öneririm. Yani zaten default'ta açık olarak geliyor ama bunu kapatabiliyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim bunun ne olduğunu. Bu her çizimde tıkladığınız o vertex dediğimiz noktalar var ya, bir diğer ismi node ya da düğüm diye de geçiyor. Bunları yakalamanızı sağlıyor. Şu an bakın açık. Biraz sonra çizim yaparken size göstereceğim. Şu alttan da erişebiliyorsunuz. Şuradan da zaten var. Bakın şöyle üzerine geldiğinizde beklediğiniz zaman bir pencere açılacak şöyle. Burada da yine aktif ya da inaktif yapabiliyorsunuz. Yani aktif pasif yapabiliyorsunuz. Burada seçenekler de var. Bu seçenekleri çok değiştirmenizi tavsiye etmem. İşte başlangıç nodunu yakalasın mı? Sonuncu nodu yakalasın mı? Yani çeşitli ayarlar var. Hiç kurcalamayın burayı. Yani çok profesyonel kullanmıyorsanız bence hiç kurcalamayın. Ben hiç değiştirmiyorum bile buradaki seçenekleri. Hemen geliyoruz şuradan. Bakın şu alttaki bina diyor ya, yanında bir renkli simge var. Buraya tıkladığınız zaman şu şekilde seçilmiş olacaktır. Burada da serbest çizim dediğimiz, yani şu baştaki seçili kalabilir. Biraz sonra mesela komşu alan oluşturacağız. Orada da yine autocomplete'i kullanacağız. ArcMap'te de yine aynı seçenek vardı. İşte yuvarlaktır, dikdörtgendir, bunun gibi seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Hemen geldik, şu baştakini ben seçtim. Nereye çizelim? Mesela bina çizeceğiz ya. Şuradaki binadan başlamak istiyorum. Mouse'un sol tikine tıkladım. Bitirmek istiyorum ya. İsterseniz gelirsiniz şu başlangıç noduna, şuraya. Zaten geldiğinizde bir tane kare çıkıyor ya. O kare, işte şu yukarıda snapping vardı ya, şu. Bu karenin çıkmasını sağlayan buradaki snapping özelliği. Yani siz geldiğiniz zaman burayı yakalamanızı sağlıyor. Eğer ki snapping özelliği kapalıysa burayı yakalamanız çok zor olabiliyor. Hele ki yollarda falan, bitişik objelerde çok büyük sıkıntı yaşarsınız. O yüzden dolayı kesinlikle snapping hep açık olsun. Yani müthiş kolaylık sağlıyor zaten. Geldiniz buraya, çift tıkladığınız zaman çizimi bitirebilirsiniz. Bu birinci seçenek. Bir tane daha oluşturalım mı? Şöyle tıkladım. Geldik 3. nod ve 4. noda, yani vertex'e tıklıyorum. Şimdi burada bitirmek istiyorsam şurada var. Yani daha bitmedi. Sağ tıkladınız. Burada isterseniz finish diyebilirsiniz ya da kısa yolu F2 var. F2'yi de tıklayabilirsiniz. Yani klavyenizde. Mesela ben buradaki finish'e tıkladığım zaman ne oldu? Çizim bitmiş oldu. Hemen geliyoruz şu yukarıdan da attributes seçeneği var ya. Neredeyiz? Edit sekmesindeyiz. Attributes'e tıkladığınız zaman bakın seçili olan objenin bilgileri burada var. Biz ne yapabiliriz? Gelip hemen çizdiğimizin bilgisini buraya girebiliriz. Ben şöyle birinci işte apartman diye isim vereceğim. İsmini bilmiyorum. Tabii şu an farazi olarak dolduruyorum tamamıyla. Birinci apartman diye isim verdim. Kat sayısı mesela 5 katlı olsun. Şu şekilde Apple'a bastığınız zaman buradaki verileri buraya aktarmış oldu. Burada bir de işte length dediği çevre uzunluğu, bunu otomatik hesaplayıp getiriyor. Buradaki area seçeneği nedir? Bu da metrekare hesabı. Yani alanın metrekare olarak ne kadarlık bir alan kapladığını gösteriyor bize. Hemen geriye doğru çıktık. Birkaç tane çizim daha göstermek istiyorum size. Mesela geldiniz. İşte nereye çizelim? Şuradaki binayı çizeceğiz. Mesela şuradaki objemiz de kaldı ya. Mesela bunun da bilgisini girmek istiyoruz. O zaman gelirsiniz. Buradaki select'e tıkladınız. Bunu seçtiniz. Bunu seçtiğiniz an bakın buradaki attribute seçeneğimiz değişti. Buraya da yazalım. Bu da mesela ikinci apartman olsun. Olur mu? Şöyle apartman diye yazdık. Kat sayısı, hadi bunun da 5 katlı olsun. Apple'a bastınız. Bu şekilde veriyi girmiş oldunuz. Bunun başka bir yolu nedir? Başka yolu da şudur. Hemen geliyorsunuz. Bina üzerinde sağ tıkladınız. Buradan da attribute table dediğiniz zaman bakın şöyle bir pencere gelecek. Burada çizmiş olduğunuz tüm objeler burada da gözükür. Yani isterseniz buradaki pencereyi biraz önce açmıştım ya. Nereye gitti? Bakın şu aşağıda attributes diye. Buraya tıkladığınızda tekrardan gelecek. İsterseniz her çizdiğiniz objeyi buradan girebilirsiniz. Ya da şu alttaki pencereyi de kullanabilirsiniz. Mesela bir obje çizdiğimde şuraya da gelecek. Bir tane örnek daha göstereyim. Hatta buraya gelip gelmediğini de görelim, olur mu? Nereye çizecektik? Şuradakine. Ve biraz ekranı küçülttüm burada. Bunun daha verimli kullanma şekli de var. Onu da hemen göstereceğim. Öncelikle şunu göstereyim. Tıkladım. Şimdi burada mesela yanlış tıkladığınız bir yer olursa, mesela şuraya tıkladınız ya. Bunu nasıl geri alabilirsiniz? Bunu CTRL Z yaparak geri alabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar geri alma seçeneğiniz de var. Tıkladım. Bunu da mesela F2'ye tıklayıp bitireceğim. F2'ye tıkladım. Şu şekilde bitirdim. Ne oldu? Bakın şuraya gelmiş oldu. Gördünüz mü? 3. satır
olarak buraya geldi. İsterseniz buradan da veriyi girebilirsiniz. Mesela 3. apartman diye isim verelim. Bununla katsayısı 4 olsun. Şu şekilde veriyi girmiş oldum. Bakın aynı zamanda buraya da geliyor. Buradaki pencereyi şöyle de yapabilirsiniz. Yani şunu tuttunuz ya. Bakın şurada bina yazıyor ya. Bunu tutup sürüklediğinizde şu şekilde serbest pencere, yani yüzen pencere konumuna düşüyor. Bunu da isterseniz yine eski yerine getirip koyabilirsiniz. Yani şuradaki simgeye getirdiğinizde bakın şöyle bir ön izleme gösteriyor. Bu şekilde getirip koyabilirsiniz. Mesela şu şekilde solda kullanabilirsiniz. Sağ tarafta kullanabilirsiniz gibi. Ya da işte şu ana sayfada da kullanabiliyorsunuz. Mesela şu ortaya getirdiğinizde ne yaptı? Buraya getirdi. Hem harita penceremiz burada hem de veri sayfamız, yani özdelik tablomuz da burada yer alıyor. Ben şimdilik özdelik tablosunu kapatacağım. Yani ya da isterseniz eski yerine de taşıyabilirsiniz, yani şöyle. Bunu da nasıl kapatıyoruz? Şuradaki çarpıya tıkladığınızda kapanmış oluyor. Devam ediyoruz. Başka peki çizim işleminde karşılaşacağımız sorunlardan başka var mı mesela? Şöyle bir tane örnek göstermek istiyorum size. Mesela şimdilik altık haritanın şuradaki etiketlerini kapattım ve dünyayı da kapattım şu şekilde. Beyaz bir yer edindim. Yani daha net gösterebilmek için size. Hemen geliyoruz. Binalı çizim yapacağım ama çok dikkate almayın. Sadece mantığını size göstermek istiyorum. Bir tane rastgele bir alan çizeceğim, tamam mı? Şu şekilde bir alan çizmiş oldum. Çift tıkladım, tamamladım. Diyelim ki ben buna komşu bir alan oluşturmak istiyorum. Bunun pratik yöntemi nedir? Önceki uzun yolunu göstereyim. Uzun yolu şudur. Tıkladınız şöyle. Snapping özelliği açık zaten. Nodları yakalıyor. Geldim. Nodların hepsini yakalamamız gerekiyor şöyle. Nodları yakalaya çizdik. Mesela şuraya kadar komşu bir alan olsun. İşte alanımız da şu şekilde dışarıya doğru gitsin. Şuradan da çift tıkladım, bitirdim. Bu uzun yolu tabii bu şekilde bir obje varsa yine hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama diyelim ki elinizde bir mahalle alanı var. İşte mahalleye komşu bir alan çizmek istiyorsunuz. Ya da işte bu mesela bir jeoloji haritası olabilir. Jeoloji haritalarında birçok komşu alan var. Orada mesela bir sürü tıkladığınız yer var. Mesela bir il için, işte ili düşünelim. Mesela ilde bir sürü kıvrım var ya. O girinti çıkıntıların hepsini tek tek elle çizmek, yani komşu alan oluşturmak çok zordur. Bunun kısa yolu nedir? Öncelikle şunu hemen yapalım. Objeyi seçtim. Klavyeden delete'e basıyorum. Bize bir uyarı veriyor. Diyor ki silinsin, emin misin diyor. Evet, yes dedim. Bu şekilde sildik. Yani delete tuşuna bastık, sildik, tamam mı? Yeniden yapıyoruz. Yeniden yaparken de şöyle bir özelliği aktif edeceğiz. Hemen geliyoruz. Şuradaki Create Feature'a tıkladınız. Şuradaki pencereden. Tamam mı? Şu altta var ya zaten. Eğer kapattıysanız yine buraya tıklayıp açabilirsiniz. Şuradaki Create seçeneğinden. Hemen geliyoruz burada. Bakın Autocomplete Polygon diyor ya. Bunu seçtiniz. Öncelikle objeye bitişik olması lazım. Bakın bu önemli. Objeye bitişik olarak başladık. Tıkladım. Aşağı doğru getirdim. Şuraya tekrardan bitiştiriyorum. Bakın objeye bitişmesi lazım. Zaten snapping açık olduğu için yakalıyor. Tıkladım ya. Şimdi bu arayı tıklayıp kapatmama gerek yok. Başlangıç noduna gidiyorum. Çift tıkladığım zaman ne oldu? Bakın şurayı kendisi ayırmış oldu. Gördünüz mü? Bu autocomplete'de kullanabilirsiniz. Komşu alan çiziminde sizin için çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Ben tekrardan şuradaki select butonuna geldim. Şu objeleri şöyle sileceğim. Delete tuşuna bastım, sildim. Delete tuşuna bastım, sildim. Tekrardan şu alttaki haritalarımı ve etiketini de açmış oldum. Tamam. Çizim yaptık ya, hemen unutmuyoruz. Geliyoruz şu yukarıdan save'e basıyoruz ve buradaki pencereye de yine yes deyip çizimlerimizi kaydetmiş oluyoruz. Devam edelim. Mesela yol çizmek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Şuradaki Create Feature penceremiz zaten açık ya şurada. Eğer kapalıysa yine Create'e tıklayıp açabilirsiniz. Yolun altındaki şu yol simgesine tıkladığınız zaman şu şekilde gelir. Mesela yol çizelim. Nereye çizelim? Şurayı çizelim. Mouse'un sol tikine bastım, tıkladım. Şu şekilde tıkladım ve şurada bitireceğim ya. Yine çift tıklayıp bitiriyorum. Şu şekilde çizimi yapmış oldum. Diyelim ki biz bunun stilini beğenmedik. Bu hem alan objesi hem işte nokta hem çizgide hepsinde aynı. Hemen geliyorsun, şurada yol katmanımız var ya, bunun altında bir tane simge var. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz simgeyi seçebilirsiniz. Eğer buradaki simgeleri beğenmediniz, mesela diyelim ki bunu seçtiniz, tamam mı? Ama beğenmediniz ya da işte şuradakini. Sonrasında geliyorsunuz şuradaki Properties seçeneğinden. Buradan isterseniz custom'da ayarlayabilirsiniz. Mesela biraz patlak bir renk olsun istiyorum. Mesela sarı yapsak nasıl olur? Sarı işte burada ön izlemeyi gösteriyor. Burada kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Mesela 4 pt yaptım. Apply dediğinizde uyguluyor. Bir de burada şöyle bir nokta var. Bakın şu an sarı yaptım ama apply dememe rağmen sarı olarak görmüyoruz. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Select'e geliyorsunuz. İster select butonunu alın, boş bir yere tıklayın. İsterseniz buradan da clear'e tıklayın. Bu ne biliyor musunuz? Niye sarı gözükmüyordu? Çünkü obje seçiliydi. Bakın objeyi seçtiğiniz zaman mavi gözüküyor. Gördünüz mü? Bu seçim rengi var şu an. Bu sizi yanıltır. Yani dediğim gibi ya select'i alıp boş yere tıklarsanız bu da olur. Ya da obje seçili ya, gelip buradaki clear seçeneğinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde objenin rengini de görebilirsiniz. Bunu mesela kırmızı yapsak biraz daha belirgin olur mu? Şöyle apply diyelim. Evet, kırmızı bırakabiliriz. Ya da sarı yapayım ya. Tekrardan eski haline şuradaki sarıyı seçelim. Şöyle apply dedim. Bu şekilde kalsın. Bir tık patlak bir sarı olsun ya. Şöyle belirgin olsun diye. Bu şekilde ayarlamış olduk. Mesela bunun ismini girmek istiyoruz. Hemen şu altta attributes penceremiz zaten açık ya. Bakın kapatmadık. Bunları nasıl kapatıyoruz? Şuradaki çarpıyla kapatıyoruz. Eğer kapalıysa yine buradaki attributes'e tıklayabilirsiniz. Geldik. Buradaki objeyi seçtik. Bakın bilgiler burada. Mesela yol adı gireceğiz. Buradaki yolun adı var mı
mıymış? Şöyle bakayım. Yani şu yolu bir kapatırsak yazıyor mu? Yok, yazmıyormuş. Yani buradaki yolun adı yazmıyormuş. Evet, nasıl denk getirdiysek adı olmayan bir yol çizdik. Yani neyse, şuradan çizim yapıp devam edelim. Mesela geldik. Neresi var? İşte Fevzi Paşa Sokak diyor ya. Yani bunun mesela adı yok ya. Yani yok da yazabiliriz işte. Yani şu şekilde veri de girebiliriz. İşte yol türü diyor. Ben burayı işte asfalt diye girdim. Ya da işte toprak yolsa toprak yol girebilirsiniz gibi. Apply'a bastık. Mesela bir tane yol daha çizelim. Şuradaki yolun görünürlüğünü açtım tekrardan. Hemen geliyoruz burada. Bu arada haritayı nasıl tutup kaydırıyorum? Haritayı mouse'un orta teker tuşu var ya. Bunu basılı tuttuğunuzda haritayı tutup kaydırabilirsiniz. Eğer orta teker tuşu, yani mouse yoksa elinizde ya da işte orta teker tuşu bozuksa bazen öyle durumlar olabiliyor. O zaman da klavyeden C tuşunu basılı tuttuğunuzda, Ceyhan'ın C'si, mouse'un sol tikini basıp ya da işte touchpad'iniz varsa touchpad'inizi sol tikini basılı tutup bu şekilde kaydırabiliyorsunuz. Bunu da bahsetmiş olalım. Mesela şuraya bir tane yol çizmek istiyoruz. Hemen geliyoruz, ne yapacağız? Create Feature'a. Buradan zaten yol seçeneği şurada. Baştakini seçiyorum yine çizim için. Tıkladım. Şuraya bakın, birleştiriyorum. Burası birleşmesi lazım. Yani bunları bitişik, yani birleştirmeniz gerekiyor. Çünkü başka zaman bir analiz yapacağınızda, diyelim ki bir network analizi yapacaksınız. O zaman hatalarla karşılaşabilirsiniz. Önemli yani. Şu şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Zaten snapping açık olduğu için yakalıyor. Devam edeceğim. Mesela şurada bir tane node daha ekledim. Neden node buraya ekliyorum? Yani vertex dediğimiz bu düğümü. Buradan bir yol geldiğinde şurayla birleştirebilelim. Şöyle haritayı kaydıracağım. Mesela devam etsin. İşte şurayı. Şurada da bir tane ekledim. Yine buraya bir yol çizeceğinizde buraya bitiştirelim diye. Mesela burada çift tıklayıp bitiriyorum. Gördünüz mü? Bunun verisini de yine girelim. Mesela geldik attributes kısmına. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Mesela attributes burada ya. Bir create features'a geliyoruz. Bir attributes'e geliyoruz ya. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Pratik kullanım için söylüyorum bunu. Şu attributes diyor ya. Bunu tuttunuz. Bakın şöyle taşıyabilirsiniz. Mesela şuraya da getirebilirsiniz. Gördünüz mü? Yani şuraya bıraktınız. Mesela burada da kullanabilirsiniz. Yani şurası yine bu şekilde durur. Gelip buradan da ayarlayabilirsiniz. İşte girdik bunu. Bunun ismini yazalım. Fevzi Paşa Sokak diye yazdık. Bunu da hadi türü toprak yol diyelim. Yani şu an bilmiyorum, tamamen farazi bir bilgi giriyorum. Apply'a bastım. Bunun da bilgisini girmiş olduk. Clear'a bastık. Seçim rengini de şu şekilde görelim. Yani şunu da göstereyim size. Mesela siz uyduyu kapattığınızda, şu hibrit etiketliğini kapattığınız zaman çizimleriniz bu şekilde gözüküyor. Siz katmanları kapatıp tekrar çağırdığınızda bu renklerle gelmeyecektir. O yüzden dolayı biz ne yapıyoruz? Gelip bunu proje olarak kaydediyoruz. Zaten bizim projemiz ilk başta açılırken bakın My Project diye isim var ya, buradan görebiliyorsunuz. Bunu da nasıl kaydediyoruz? Bakın şu yukarıda Save Project diye seçeneğimiz var ya. Buraya tıkladığınız zaman ya da işte CTRL-S kısa yolu. Buraya tıkladığınızda bakın projemiz kaydediliyor. Yani objelerin olması gerektiği rengiyle kaydetmiş oluyoruz. Tamam. Şimdi biraz sonra dosya yapısını da göstereceğim size. Bir tane de POI çizmiş olalım, olur mu? Şu altlık haritaları tekrardan açacağım. Şu ikisini de. Bir tane de POI çizelim mesela. POI nasıl oluşturuyoruz? Çok basit. Bir yerde hastane vardı ya. Şöyle bakayım da. Bakın şurada hastane var ya. Mesela POI'ye geldik. POI çizeceğiz. POI seçiyorum buradan. Daha sonrasında geliyorum. Şuraya bir tane nokta eklemiş oldum. Gördünüz mü? Bunun stilini değiştirmek isterseniz yine şuraya tıklayıp, buraya çift tıkladım şimdi. Şuradan POI'nin sembolü açılacak. İsterseniz galeri kısmından seçebilirsiniz. Mesela burada işte hazır stiller de var. Ve burada yine seçim rengi var üstünde. Şuradan clear diyeceğim görebilmek adına. Burada tabii yazı olduğu için şu an göstermiyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Bakın etiket üstte ya. Bunu tutun. Şu alta taşıyacağım ben etiketi. Çünkü etiketin altında kaldığı için okunmuyor. Yani şu altlık haritamızın etiketi aslında. Tekrardan şuradaki stili seçtim. Yani sarı bir renk var mı? Yok. Biraz patlasın diye. Şu properties'e geliyorum. Buradan sarı renk vereceğim yine. Belirgin olsun diye böyle bir renk veriyorum. Apply'a bastım. Bu şekilde belirtmiş olduk. İsterseniz boyutunu büyütebilirsiniz. Mesela 15 yap. Apply dedim. Bu şekilde belirtmiş olduk. Mesela yolu oluşturmuş olduk. Bunu da yine veri sayfasını ne yapıyoruz? Hemen geldik şu sol tarafta attributes seçeneğimiz buradaydı ya. Hemen geldik. Select butonunu aldık. Bunu seçiyoruz. Burada adı kısmına hastanenin adını girelim. Haymana Devlet Hastanesi diye isim verdim. Bu şekilde ve Apply'a da basıyoruz. Ne oldu? Bunun ismini de tanımlamış olduk veri sayfasına. Başka nokta eklemeyeceğim. Yani siz istediğiniz kadar nokta ekleyip pratik yapabilirsiniz. Geliyorum hemen yukarıdan da Save Project'e bastım ya da işte CTRL-S de yapabilirsiniz. Bir de çizim yaptık ya. Şimdi Save Project dediğinizde buradaki proje dosyanızı, yani haritanızın işte konumudur, burada açık olan katmanlardır ya da işte objelerin renkleridir, bunları saklıyor. Biz çizim yaptık değil mi? Veri sayfası, yani özellik tablosuna bilgiler girdik. Bunları nasıl kaydediyoruz? Bunlar da geliyoruz. Edit sekmesindeyiz ya. Buradaki Save butonuna tıklamamız gerekiyor. Bakın bunu unutmuyoruz. Bu Save butonu çizim yaptığımız objeleri kaydediyor. Buradan Yes'e tıklayacağım. Ne oldu? Şu an kaydedilmiş oldu. Zaten bakın pasif durumda gözüküyorsa kaydedilecek herhangi bir işlem yok demektir. Tamam? Aktifse kaydedilecek bir
şey var demektir. Bunu kesinlikle tıklıyoruz ki çizim yaptığımız objeler çöpe gitmesin. Bu çok karıştırılan bir seçenektir. Yani kişi geliyor şuradaki Save Project'e tıklıyor ya, objelerin kayıtlı kalacağını zannediyor. Kesinlikle değil. Yani çizim yapıyorsanız şuradaki Save'i kullanmanız gerekiyor. Hatta şunu öneriyorum. Yani 1 dakikada bir olabilir, işte 5 dakikada bir olabilir. Kendinize bir alışkanlık edinin. Siz çizim yaptıkça ya da işte obje sayısı mesela 5 tane obje çizdiniz, hemen gelin kaydete basın. Bilgisayarınız o anda kapanabilir. Mavi ekran olabilir. Program kendi kendine kapanabilir. Yaptığınız çizimler boşa gider. O yüzden dolayı ara ara böyle gelip kaydetmeniz gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Çizim işlemleri bu şekilde. Bir de dosya yapısını da göstereyim size, olur mu? Klasörümüz şurada ya. Bakın klasör içerisine girdiniz. Haymana GDB diye dosyamız burada var. Bunun içerisine girdiğinizde dosyalar şöyle gözükecek. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Yani birisiyle paylaşacağınızda, dosyayı yedekleyeceğinizde gelip bunu komple verebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, yedeğini alabilirsiniz gibi. Burada bir de proje dosyamız vardı. Proje dosyası da işte o hani katmanın stilidir, kaç tane katman açıktır, bunun gibi bilgileri saklıyor. Mesela RCS'te diyelim ki bu çalışmayı kapatmak istiyoruz ya, yeni bir çalışma açacağız ya da işte bunu komple kapattınız. Mesela işiniz bitti. Çarpıyla da kapatabilirsiniz ya da işte new'e gelip burada new deyip yeni bir tane açabilirsiniz. Ben hemen şöyle tekrardan geri geleceğim. Şuradaki çarpı butonuna tıkladım. Diyor ki My Project 5 diye bir proje dosyam var. Bunun içerisine kaydedilsin mi şu anki konumu? Evet diyeceğim. Yes diyeceğim şu şekilde. Bakın şu an kapattım ya ArcGIS Pro'yu. Diyelim ki ertesi gün geldim. Bir ay sonra geldim ya da işte başkasına verdiniz. Şimdi hemen ArcGIS Pro'yu tekrardan açıyoruz. Mesela işte bir sonraki gün gelmiş olabilirsiniz. Başkasıyla paylaşmış olabilirsiniz. Proje dosyamız burada. Eğer burada gözükmüyorsa burada Open seçeneğimiz var. Buraya tıklayıp işte dosya konumunuz neredeyse, mesela hızlı erişimden masa üstüne gideceğim ben. Şuradan masa üstüne gittim. Sayısallaştırma içerisine girdim. Buradan da seçip çağırabilirsiniz. Bu da olur. Ya da işte şuradan seçebilirsiniz. Hani bu da olur. Mesela şöyle tıkladım. Açılmasını bekliyorum. Bakın şu şekilde geldi. Gördünüz mü? Katmanlarım burada. Vermiş olduğum renk stilleri yine duruyor. Aynı şekilde altı haritamız burada. İşte Attribute penceremiz burada. Create Future penceremiz burada. Bu şekilde geldi. Bir çalışmaya buradan devam edebiliriz. Shapefile oluşturmak için de yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Mesela Shapefile'ın kullanım alanı biraz daha geniş. Evet, bazı kısıtlamaları var ama yani siz Shapefile dosyasını alıp işte QGIS'te de çalışabilirsiniz, Mapinfo'da da çalışabilirsiniz. Başka programlarda yani Shapefile'ın kullanıldığı çok fazla alan var açıkçası. Onda yine ne yapıyorsunuz? Geldiniz View seçeneğinden katalog paneli seçiyorsunuz. Bu şekilde geldi ya, yine Computer kısmına gidiyoruz. Buradan ben yine masa üstüne geleceğim. Şurada sayısallaştırma klasörüne gireceğim şu şekilde. Bunun üzerine sağ tıkladınız. New dediniz. Buradan Shapefile'i seçiyorsunuz. Şu şekilde bakın Shapefile'ın bilgilerini buradan giriyorsunuz. Yani burada önemli olan zaten şuradaki seçenek şu var ya, bunu mesela bina oluşturacaksanız işte poligon biraz önce yaptığımız gibi, işte çizgi ise polyline, nokta ise point diye seçmeniz gerekiyor. Buradan işte run dediğiniz zaman, hatta bir tane yapalım mı? Bakın future class name diyor ya, buraya isim vereceğiz. Mesela buna da bina alt-shp diyeceğim ki belli olsun, hani shapefile olduğu belli olsun diye. İşte location neresi olacak? Burası. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Yani sayısallaştırma klasörüne kaydedecek. Türümüz poligon olacak. Daha sonrasında aşağı doğru indim. Burada herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Koordinat sistemi diyor. Burada çıkacak mı koordinat sistem? Yok. Şöyle yapabiliriz. Koordinat sistemi de buradan tanımlıyorum. Favoriye geldim. 33'ü seçtim. OK dedik. Daha sonrasında run seçeneğine tıklıyorum. Bakın ne oldu? Sol tarafa geldi. Bina SHP dosyamız şurada yer alıyor. Şu alttaki binaları mesela kapatacağım. Şunları kapatacağım. Buradan shapefile olarak oluşmuş oldu. Bunu da yine isterseniz Create Future'a gelip buradan bina shape'i seçip buradan işte objelerinizi oluşturabilirsiniz. İsterseniz veri sayfasını hemen şöyle açalım. Attribute Table'a geldim. Mesela şunun üzerine geldiniz. Sağ tıkladınız. Şuradan Attribute Table dedim. Şu şekilde geldi. Yeni kolon eklemeniz gerekiyorsa buradan Add'e basıp buradaki bilgileri doldurabilirsiniz. Mesela burada file name diyor ya, mesela isim verelim buna. İşte bina dedik ya, mesela buna bina adı diyeceğim. Şöyle alt-adı diye isim yazdım. Türü ne olacak burada? Bunun türünü text olarak belirliyorum. Biraz şöyle sağ tarafa doğru getirdim. Length var, yani uzunluk, ne kadar bir uzunluk olsun. Buna 50 genişlik verdim. Bir tane kolon ekledik buraya, tamam mı? Şu şekilde. Bir tane daha ekleyelim. Buradaki click here seçeneğine tıkladım. Yine satırımız buraya eklendi. Yani satır dediğim aslında kolon, yani kolonun özelliklerini buradan belirleyeceğiz. Buna da kat alt tire sayısı diye isim vereceğim. Şöyle sayısı diye isim verdim. Bunda yine long değil de bu sefer short, yani kısa tam sayı, küçük tam sayı yapıyorum burayı. Hemen şöyle sağ tarafa doğru geldim. Mesela fazladan bir tane satır ekledim. Burada yanlışlıkla buraya tıkladım. Hemen geliyorsunuz, şu baştaki kutucuk var ya, buraya sağ tıkladınız. Buradan delete seçeneğine tıklıyorsunuz. Bu şekilde silmiş olduk. Bunları da mesela nasıl kaydedeceğiz? Yeşil olarak gözüküyor ya, sağ tıkladınız. Save'e basıyorsunuz. Bakın ne oldu? Şu an kaydetti. Hemen bina veri sayfasına da gelelim. Bakın buraya
buraya da eklenmiş oldu. Ben mesela bir tane obje oluşturacaksam gelip buradaki veri sayfasına bilgilerini girebilirim. Shape dosyamız da nerede? Tabi burada da yine şunu yapıyorsunuz. Mesela geldiniz, çizim yaptınız ya, şurayı bir kapatalım. Şunları bir çarpıyla kapattık. Geliyorsunuz şuradaki edit seçeneğinden buradaki save'e basıp yine kaydetmeniz gerekiyor. Yoksa kaydedilmez bunlar. Yani kolon eklemedir, işte çizim yapmadır, bunların hepsinde geçerli. Shape dosyamız peki nerede? Yine sayısallaştırma klasöründe. Bakın nereye gelmiş, gördünüz mü? Şurada. Bina shape diye var ya. Şu an tabii ArcGIS Pro'da açık olduğu için başka yan uzantılar da oluşmuş. Mesela bunu kapatalım hatta. Diğer yan uzantılar gidecek mi? Burada işte kaydedilsin mi diye soruyor. Ben şimdi no diyeceğim buraya. İşte proje dosyasını soruyor. Buraya kaydedilsin mi? Yine no diyeceğim. Şu şekilde kapattım. Bakın gördünüz mü? Diğer dosyalar gitti. Hatta bir çıkıp tekrardan girersem şuradaki de gitmesi gerekiyor. Şöyle sağ tıklayıp yenile diyelim. İçerisine girdik. Şu duruyor. Bu niye duruyor bilmiyorum. Belki bu da ya bazen arka tarafta açık durdu da oluyor. Bakın şu an gitti, gördünüz mü? Şu an gitmiş oldu. Dosyamız bu şekilde oluştu. Yani hatta şunların oluşmasına da gerek yoktu. Belki bu da gider bilmiyorum ama dosyamız burada bu şekilde yer alıyor. Bu da shape dosyasıydı. Evet, ArcGIS Pro'da sayısallaştırma işlemi bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur sizin için de. Sizin de varsa bu konuyla ilgili yorumlarınız, sorularınız varsa yine yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Tabi biraz uzun bir video olmuş oldu ama sizin karşılaşabileceğiniz soruların hepsine değinmek istedim açıkçası. TikTok ve Instagram hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. ArcGIS Pro, QGIS ve Mapinfo Pro eğitim setlerimizin yer aldığı mapmindgis.com web sitesini de yine açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz oradan da gidip eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.